Herkese merhaba. Bugün probiyotik bir içecek yapacağız. Kombuça. Hemen başlayalım. 2 litrelik bir içecek yapacağım. Şöyle bir kaşık. Şöyle ikinci kaşık. Litre başına 5 gram çay kullanıyorum. Renginin çok koyu olmamasına dikkat edin. Çok açık da değil, koyu da değil. Böyle orta demlilikte bir çay olacak. Üzerine sıcak su ekliyorum. Bildiğimiz normal çay demliyorum aslında. Süzgeçteki çay suyun altında kalacak kadar su koyacağım. 2 litre için 2 kaşık çay kullandım. Çayın bir köşede 15 dakika boyunca dinlenecek. Onu sonra kullanacağız. Çay dinlenirken biz suyunu hazırlayalım. 2 litrelik cam bir kavanozum var. İçine şeker ilave ediyorum litre için. Litre başına 50 gram. 2 litre için 100. Şöyle bir kaşık. 5 ve 6. Bu şekerin çoğunu besin olarak kombuça bakterileri tüketecek. Kombuça içeceği hazır olduğu zaman şekerin büyük bir kısmı yok olmuş oluyor. Üzerine kaynar su ekliyorum. İçme suyu olacak. Şekerin erimesi gerekiyor. 15 dakikadır çayım bekliyor, hazır şu an. Üzerine boşaltıyorum. Tekrar bir süzgeç daha kullanabilirsiniz burada. Çayın tortuları dibinde kalacak şekilde boşaltıyorum. Bir örtüyle kapatıyorum. Ve soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra devam ediyoruz. Bir de lastik geçireceğim oraya. İçine sinek girmemesi gerekiyor. Bu şekilde soğuyacak. Üzerini biraz daha suyla tamamlıyorum. Bunu baştan da tamamlayabilirsiniz. Kaynatılmış, soğutulmuş su ekledim. 2 litreyi tamamlamak için. Şimdi ne yapıyoruz? Burada kombu kültürüm var. İçinde bulunduğu sıvı da kombu çayı. Bu çayın 2 hafta sonundaki olmuş şekli böyle oluyor. İlk kombu çayı yapmaya başladığımda online sipariş ettim. Bir poşetin içinde bir bardak çayla birlikte bir kombu kültürü geliyor ve başlangıç mayası ve çay olarak bunu kullanıyorsunuz. Daha sonra ihtiyacınız olmuyor. Sürekli her yaptığınızda bir tane daha kombu kültürünüz oluşmuş oluyor. Yani bunun içine bir tane kültür atıyorsunuz. Olduğu zaman 2 tane kültürünüz oluyor. 100 mililitre kombu çayından ekliyorum. Litre başına 50 mililitre yeterli. 2 litre olduğu için de 100 ekledim. Kombu kültürünü alıyorum. Şu üzerindekiler çaylardan gelen tortular, kalıntılar. Bunu yıkayıp geliyorum hemen. İçine bırakıyorum. İlk defa kombu kültürü sipariş ettiğinizde böyle çayınızı hazırlayın. İçinde bir tane kültür oluyor. Kültür hazırladığınız çaya atın. Küçük bir miktar yine çay hazırlayın. O çayın içine sadece kombu kültürünün içinde bulunduğu sıvıdan, yani sıvı dediğim bu çay oluyor. Bundan bir miktar çayın içine atın, hazırlayacağınız çayın içine. Ve yedekte ikinci bir çayı fermentasyona bırakın. Çünkü küflenebilir aldığınız mantar. Çay olmayabilir. Her ihtimale karşı ikinci bir kültürü edinmiş olursunuz böylece. Şöyle kapatıyorum örtüsünü. Hava alabilen ince bir bez örtüyoruz. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere bırakıyorum ve hiç yerinden oynatmıyorum. Kavanozu yerinden hareket ettirdikçe kavanozun en üst kısmında bir tane kombu kültürü oluşuyor. Deniz anası gibi az önce içine attığım kültürden. Bu çok küçük ama bunun büyüğü oluşuyor. Kavanozun boyutlarına göre de bir kültür oluşuyor. Kavanoz her yerinden oynadığında kültür biraz aşağı iniyor ve yeni bir kültür oluşuyor. Ve bu şekilde çayınız eksilmiş oluyor. Sirkede de aynı durum söz konusu. Sirke kavanozun da yerinden oynattıkça fermentasyon sırasında sürekli sirke eksilir. Bundan dolayı kavanozu yerinden oynatmıyoruz. Şimdi kavanozumu alıyorum ve fermente olması için bir köşeye bırakıyorum. 1 hafta ve 3 hafta arasında bekletebilirsiniz. 3 haftadan sonra katiyen içilmiyor. İçilmemesi gerekiyor çünkü sirkeye dönüşüyor.
ve tüketim için uygun olmuyor. Kavanozun üzerine bugünün tarihini yazıyorum ve 2 hafta sonra devam ediyoruz. İki haftadan beri kombuçam fermentasyonda. Bugün artık süzeceğim. 3 haftayı geçerse fermente süresi kullanılmıyor. Tekrar sil baştan yapmak zorundasınız. Şimdi şöyle, bu kombu mayası, kombu aması, kombu mantarı, kombuça kültürü diye adlandırılıyor. Üstte yeni oluştu. Yaparken eklediğim dibe çökmüş. Bu yeni oluşan kombuça mantarı. Her zaman diğer kombuça çayı için beyaz olan kültürleri kullanın. Kahverengileşmiş, renk değiştirmiş kültürleri atabilirsiniz. Süzeceğim ve şişeye aktaracağım. Ondan önce kombu kültürünü nasıl muhafaza ediyorum ondan bahsedeceğim. Üzerine geçecek kadar çay koyuyorum. Kavanozun kapağını örtüyorum ve dolaba kaldırıyorum. 3-4 hafta aralıklarla üzerine şekerli çay ekliyorum. Videonun başında demlediğimiz normal çaydan. O çaydan ekliyorum ve bu şekilde muhafaza ediyorum onu. Böylece beslemiş oluyorum dolapta. Kavanozun kapağı kapalı bir şekilde. Yine tekrar yapacağım zaman dolaptan çıkarıyorum ve kullanıyorum. Şu an ben tekrar çay hazırlayacağım için hiç kavanoza koymadım. Bir tabağa aldım. Çay yapmayacaksanız kavanozlayıp dolaba atabilirsiniz. Bir tane şişe kullanıyorum. Bu şişeye süreceğim. Kapağını sıkı sıkı örteceğiniz herhangi bir şişe olabilir. Şişenin kapağı sıkı sıkı örtülü olmalı. Aksi durumda gazsız bir içecek olur. Bir tane huni aldım. Huniyi yerleştirdim. Şu an gözükmüyor sanırım hunim ama şöyle bunu yerleştirdim. Çayımı içine süzüyorum. Bir günde oda sıcaklığında bekletiyorum dolaba kaldırmadan önce. Böylece daha asidik oluyor. Direkt dolaba da atabilirsiniz ama bekleyince daha iyi oluyor. Tüketime ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. İlk defa kombuça tüketecekseniz 1/4 çay bardağıyla başlıyoruz. Bir hafta sonra yarım kademeli olarak böyle arttırabilirsiniz. Çayınızda küf oluştuysa üzerinde mavi, beyaz, yeşil küfler varsa katiyen kullanılmıyor. Kombuça kültürü de çayda dökülüyor ve yeniden temin etmek zorundayız. Temizlik çok önemli. Çayı yaparken kullanılan kapkacak, ellerinizin her şeyin çok temiz olması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Tariflerimi beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.